Hanımefendiler ve beyefendiler. Nasıl gidiyor? Ne kadar ciddi bir giriş yaptım değil mi? 3 ayı geçti. Yeni video yapamıyordum, yükleyemiyordum. Daha doğrusu yaptım ama yükleyemedim. Bu süre zarfında biraz böyle koşturmamız falan fazlaydı bizim. En son herhalde iletişim kurduğumuz dönem Kaliforniya yangınlarının olduğu dönem ki ben o zaman Kaliforniya'da Los Angeles'taydım. Şimdi bambaşka bir yerdeyim. Ama nerede olduğumu herhalde tahmin edersiniz. Bir şeyi 40 kere söyleyince olurmuş. Daha önceki Austin, Texas vlogumda 40 kez söyledim mi bilmiyorum ama oldukça fazla söyledim ve şu anda Austin, Texas'tayım artık. Yaptığımız 2 günlük yolculuğun ardından sonunda Austin, Texas'tayız. Austin bildiğiniz böyle bir masal kasabası gibi. Yolda gördüğüm manzaralar mükemmeldi gerçekten. Buraya akşam vakti gelmemize rağmen akşam hali çok güzel. Gündüz çok daha güzel, onu biliyorum ama yarın bol bol gezeceğiz bakalım. Joint Pin diye bir mekandayız. Otele yerleştik. Akşam yemeği yiyeceğiz. Akşam yemeği denmez buna, artık gece yemeği. Az daha beklesek sahur yapacağız yani, o derece. Austin'le ilgili artık daha ciddi planlarımız var. Herhalde buraya yerleşeceğiz gibi duruyor ama zaten Los Angeles'tan uzun zamandır ayrılmak istiyordum. Bundan sonra belki de Texas'ta yaşayacağım, hiç belli olmaz. Çünkü buraya hakikaten bayıldım. Zaten sevdiğim bir yerde. Birçok açıdan Los Angeles'tan iyi olduğuna kalıbımı basarım. Bir kere hayat çok daha rahat. Yerleşim falan çok iyi. Etraf ne diyorlar ona? Çevre düzenlemesi bayağı iyi. Havası da Los Angeles'a göre daha iyi. Gündüz sıcaklıkları hemen hemen aynı ama akşam saatlerinde Los Angeles serin olur. Burada öyle bir serinlik yok. Gündüz neyse akşam belki birkaç derece altı. Ama burada hayat bitmiyor. Sürekli devam ediyor. Los Angeles, bunu söyledim galiba daha önce birkaç cümlem içinde ama 10 dedim mi Los Angeles'ta hayat biter. Burası öyle değil. Buraya bayıldım. Evler falan çok daha güzel. Şimdi biraz da endüstriyel bir görüşme yapacağım, araştırma yapacağım. Ondan sonra da net bir karar vereceğim. Şimdilik Austin'in tadını çıkartmaya çalışıyorum. Texas daha bana göre bir eyalet. İklimi olsun, yaşam koşulları olsun. Yarın gündüz çekimleri yaptığım zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Çok daha rahat bir ortam. Los Angeles'ta biraz daha endüstriye yakınsınız ama benim gibi hem endüstrinin içinde hem de online çalışabilen bir insansanız şayet müzik tarafında, Texas'a sizin için çok iyi bir alternatif olabilir. Eğer ki Amerika'ya gelmek gibi bir idealiniz varsa, buralarda bir şeyler yapmak gibi bir idealiniz varsa, Los Angeles'ı tek alternatif olarak düşünmeyin derim ben. Los Angeles'ta uzun süre yaşamış biri olarak söyleyebilirim ki Los Angeles mı, Texas mı dersek kesinlikle Texas, Austin derim. Buraya yerleşmiş durumdayım. Stüdyonun kurulumunu falan da hazırladım. Bu süreçlerde tabii ki bu geçen zamana dahil bir süre. Dolayısıyla da 3 ayın sonunda tekrar birlikteyiz. Bundan sonra umuyorum ki biraz daha fazla birlikte olacağız videolarla. Bu geçen ayın özetini size bir taraftan yapacağım ama yeni kurulduğum stüdyonu da şöyle bir çevirelim mi? Göstereyim size. Arkamda artık bir kuyruklu piyanom var. Çünkü işin kariyer planlaması ile ilgili ufak tefek değişiklikler oldu. Ki bu değişiklikler benim müzik eğitimimin başlangıcına dayanan değişiklikler. Onları da size tek tek anlatacağım. Birçoğunuzun bildiği üzere ben müzik eğitimine klasik piyano ile başladım. Yıllarca klasik piyano çalıştım. Bestecilik ve armoni, orkestrasyon eğitimlerim benim 14-15 yaşımı falan buluyor. O dönemime kadar sadece klasik piyano çalışıyordum. Daha benim iyi bir konser piyanistim falan olacağımı düşünüyorlardı. Benim de bir ara öyle bir hevesim yok değildi, vardı ama bunu gerçekleştirmedim. Çünkü hayat bana bambaşka bir saha açtı ve ben o sahada olmaktan çok mutluyum. Bildiğiniz üzere film müzikleri, dizi müzikleri, belgeseller, reklamlar ve video oyunları birbiri ardına geldi ve benim kariyerim böyle şekillendi. Ama ve lakin bestecilik eğitimi almaya başladığım ilk dönemde yazdığım bazı eserler vardı. Özellikle solo piyano için. Ki internet sitemi şimdi yeniliyorum. Çok az bir işimiz kaldı. Orada yeni bir sekme göreceksiniz. Opus Work isminde. Orada bu çalışmalarımı da şimdi yayınlamaya başladım. Bunları hem dinleyebileceksiniz hem de çok yakın bir zamanda hem YouTube için hem de farklı platformlar için piyano başında canlı performanslar yapacağım. Bunları seslendireceğim. Bunları da izleyip dinleyebileceksiniz. Aynı zamanda bu parçaların PDF'lerini notasyon olarak internet sitesine ekleyeceğim. Oradan da dileyenler indirip bunları kendileri de çalabilirler. Özellikle de etüt ve prelüt tarzında yaptığım bazı çalışmalar var ki bunlar sizin klavye tekniğinizi, piyano çalmanız gerekmiyor illa ki. MIDI klavye olsun, herhangi bir klavye olsun çalarken klavye tekniğinizi gerçekten geliştirecek şeyler. Bunlara da göz atmanızı tavsiye edeceğim. Zaman içinde duyuracağım zaten. 2005 yılında film müzikleri yapmaya başlamadan evvel uzun soluklu ilk yaptığım orkestral tarzdaki çalışmam bir bale müziğiydi aslında. 2 perdelik bir bale müziği ki bu da internet sitemde şu anda var. Another Christmas Tale isminde bir baleydi bu.
2002 yılında ben bunu yazmaya başladım. Üniversitenin ilk yılıydı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okurken Türkiye'de. 2004'ün sonunda 2005 yılının başlangıcında da bu çalışmamı bitirdim. Daha sonra Hollanda'da ve Almanya'da birer kere sahnelendi bu. Küçük gösteri toplulukları tarafından sahnelendi. Şimdi bununla ilgili de başka bir planımız var. Yine Austin içinde. Onu da yakın zamanda sizlere duyuracağım. Ve bu tarz eserlerimi de tek tek yayınlamaya devam edeceğim. Dediğim gibi buradaki çalışma alanımı, private stüdyomu size zaten hem ekipman olarak da hem de konumlandırma olarak anlatacağım tek tek. O yüzden şu an buna çok fazla girmiyorum ama özellikle az evvel vurguladığım gibi klavye tekniği, piyano tekniği konusunda yeni içerikler yapmaya karar verdim. Sizlere çok faydası olacağını düşünüyorum. Ben hala bütün bu çalışmalarımın yanında piyano için hala teknik çalışmalar yapıyorum. Bunları nasıl yaptığımızı anlatacağım. Bazı parmak egzersizleri göstereceğim size ki izleyicilere çok fazla yarayacağına eminim. Bunlardan da faydalanmanızı istiyorum. Piyanoyu size ufaktan bir tanıtayım. Bu piyano benim aşağı yukarı böyle 2 haftalık falan bir araştırmalarımın sonucunda hem sound olarak hem klavyesinin rahatlığı olarak hem de konumlandığım odanın içine ne sığdırabilirim planlamalarını yaptıktan sonra gözüme kestirdiğim bir piyano. Yeni bir sponsorum var. Benim için çok heyecan verici bir gelişme bu. Steinway firmasını bilirsiniz. Onun yan ürünlerinden bir tanesi bu. Çok beğendiğim bir piyano oldu. Özellikle kahverengi tonlarını çok sevdiğim için bunu seçtim. Ve sağ olsunlar bir iki gün içinde getirip teslim ettiler. Ki bu süreç bile benim için çok heyecanlıydı. Onunla ilgili de ufak tefek çekimler yaptım. Hadi bir izleyin bakalım. Geçen yaz yayınladığım videoda, vlog videosunda Austin'i ne kadar sevdiğimi, ne kadar beğendiğimi sürekli dile getirmiştim. Burası hakikaten çok iyi bir yer. Kafamdaki hayata çok uygun bir yer. Çok sessiz, sakin bir yer. Ve burada yaşarken gerçekten doğayla inanılmaz derecede match oluyorsunuz, iç içe oluyorsunuz. Dolayısıyla benim buradaki tek ziyaretçim Steinway değildi. Bunlar bizim sürekli ziyaretçilerimiz. Sürüsü var ama diğerleri nerede bilmiyorum. Herhalde o taraflarda kaldılar. Çok güzel değil mi? Akşamları böyle arka bahçemize falan değişik hayvanlar geliyor. Tehlikeli olmayan türler. Geçen akşam bir tane kokarca gelmişti. Tehlikeli mi düşünülür. Yaklaşmadığınız müddetçe çok fazla bir sıkıntısı yok. Ama dediğim gibi burası doğayla çok iç içe bir yer. Etraf inanılmaz yeşillik bir yer. Los Angeles'ta yaptığım gibi Asun'da dış çekimler falan yapacağım. Zaten az evvel bahsettiğim bu bale ve orkestral işlerle ilgili yakın zamanda bir duyuru yapacağım burada. Oraya gidip gelirken de Los Angeles'ta yaptığım gibi Austin'in de özellikle kültür sanat çevrelerini size tanıtmaya başlayacağım. Şimdi videonun başında bahsettiğim bu piyano çalışmaları, dediğim gibi PDF olarak bütün notları size sunacağım internet sitemde, YouTube'da vesaire. Bunların bir kısmı her seviyeden arkadaşımın rahatlıkla çalabileceği eserler. Bazıları biraz böyle teknik virtüözlerik istiyor, istemiyor değil. Ama bunları da nasıl çalmanız gerektiğini, el konumunuzdan parmak pozisyonlarınıza kadar tek tek detaylıca anlatmaya çalışacağım burada. Ki önemli olan şey zaten bir parçayı çalmak değil, o parçanın size kazandıracağı teknik beceriler. Bizim özellikle üzerinde duracağımız konu bu olacak.
Biraz daha ileri teknik seviyede gerektiren parçalar da var. Görüldüğü üzere tek olayımız film müziği değil, piyano üzerinde de hala çok sıkı çalışıyorum. Ben bir şeyler öğretmek için çok sıkı çalışıyorum. Bunun yanında teknik çalışmalara da es geçmiyorum. Bunlar hala önemli bizim için. Piyano çalmadan önce parmak egzersizlerini, ısınmalarımı bile bazen böyle yarım saat, bir saat falan tutuyorum ki bunlar piyano tuşesine hakimiyetimi, hızımı kaybetmememe sebep oluyor. Bunları yapın, bunlar önemli. Bu arada yeri gelmişken onu da duyurayım. 18 Mart Salı sanırım. Akşam 8'de Now TV'de, eski Fox TV. Türkiye'de son yaptığım sinema filmi olan Son Akşam Yemeği'nin ilk TV gösterimi var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Piyano ve klavye tekniği ile ilgili daha bir sürü içerik hazırlayacağım size. Çok da eğlenceli olacak onlar. Zaman zaman zorlayacağız ama zorlamak gerekiyor biraz. Onları da kanaldan takip edersiniz zaten. 3 ay gibi uzun bir ara verdikten sonra bir video ile bir araya gelirim istedim. Bundan sonraki planım haftada bir zaten kesin video yapıyordum ama bunu 2'ye çıkartmaya çalışacağım. Çünkü buradaki çalışma koşullarım, projelerim falan buna biraz daha elverişli. Ayrıca özel derslerimiz için online çalıştığım arkadaşlarım bilir. Bunlar için de yeni kontenjan açtım şu anda. Aşağı yukarı haftada 8-10 derse çıkabileceğim. Bunun da ayrı bir duyurusunu yapacağım yakın bir zamanda. Böyle kısa bir Ağustos'a giriş videosu yaptıktan sonra önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.